Ailemi çok severim. Aile bir yere, ben bir yere. Ya dünya bir tarafa. Kesinlikle aile. Aileme bir santim zarar gelsin istemem hiçbir yerden, hiçbir kişiden, hiçbir şahıstan. Bir hayat geldi geçti ama 2009'dan beri çok mutluyum. Kocam benimle bir hacıya geldi. Benimle bir Kudüs'e geldi. Benimle bir Ümre'ye geldi. Yani gerçekten 2009'dan beri çok mutluyuz. Çok iyiyiz. Yani tekrar birbirimize aşık olduk. 1978 yılı yapımı bir Yeşilçam filmi vardı, Neşeli Günler diye. Ben annemle babamı oradaki film karakterlerine benzetirim. Yani Adile Naşit'le Münir Özkul'un o tatlı sert atışmalarını biz çoğu zaman ailemizde görmüşüzdür. Bizde bu biraz daha had safhadaydı. Hani onlar da o dönemde gerçek turşu limon suyundan mı yoksa sirkeden mi yapılır tartışmalarını aynılarını biz de yaşadık evimizde. Ama bunlar hep tatlı sert atışmalardı. Bizi çok böyle sıkıntıya soktukları zamanlar da oldu ama genel olarak çok mutlu bir çocukluk yaşadım. Mutlu bir ailede büyüdüm. Herhalde hayattaki en büyük servetin de bu olduğunu düşünüyorum. Çok fazla bize kızmazlardı. Yani annem her işten eve döndüğümde kalbim ağzımda gelirdim ki hani bugün ne manzarayla ve ne şekilde sizi bulacağım ve sizi karşılayacağım duygusuyla yaklaşırdı. Babam anneme her zaman yani destek olmuştur. Çok yakınındaydı birlik. Sadece o bizi koruyup kollayabilirdi ve o bize yetişebilirdi. Hatta sabahları babam bizi hazırlar, okula gönderir. Öğlen gelir yemeğimizi hazırlar. Annem çünkü daha erken giderdi işe ve hani beni bile hazırlamak zorunda kalırdı babam. Hatta şunu söyleyebilirim, saçlarım o zaman çok gürtü. Öyle şimdiki gibi tokalar yoktu. Öyle pratik bir şekilde bağlayabileceğim. O lastikler vardı beyaz. İşte onu çevirir. Ondan sonra onlar atar tutmaz falan. Ona bir küfür eder her sabah plastiklere. Ondan sonra annem benim saçımı kestirmek zorunda kaldı kısacık ve o zaman çok üzülmüştüm ki saçlarım gitti, işte erkeğe döndüm gibi şeye kapılmıştım, yani bir üzüntüye kapılmıştım. Ortaokul 2'deyken bu amcamızın oğlu, yani eşimin amcasının oğlu, benim de babaannemin kardeşinin oğlu. İki taraflı akrabayız. Tabii amcan bana devamlı yap bana o kızı. Yani Gülsüm'ü yap diyormuş yani. Zaten şöyle bir şey, kendi ağzıyla daha ben 10 yaşındayken, köydeyken o beni gözünden kestirmiş. Ama daha benim haberim yok. Neyse ona da demiş ki aramızı yap, amcasının oğlu onun. Benim de babaannemin kardeşinin oğlu. Neyse bana geldi, dedi ki böyle böyle. Murat dedi seninle görüşmek istiyormuş dedi. Tabii ben de o zaman ayran gibi aktık geçtik. Tamam, kabul ettim. Eşimle aslında aynı köylüyüz. Mahalleden tanıyorum. Çocukluk aşkı olarak çocukluk aşkımdı. Onu ısrarla üzerine giderek arkadaşlık kabul ettirdim. 1978 yılında evlendik. Ancak tabii o günün şartları biraz zorluydu. Tabii ekonomik şartlar açısından. Ancak sonradan işte 78 Eylül ayı, 10 Eylül'de evlendik. Ondan sonra çocuklarımız işte 80'de kızım oldu, 82'de oğlum oldu. Ya her erkek çocuğunun hayatında babaları mutlaka rol model oluyor ama benim babam da gerçek bir rol model oldu bana. Eskiden beri hareketlerime, hal ve hareketlerime, davranış yapımı gitgide daha fazla babama benzediğini düşünüyorum. Tabii çocukluğumun ilk yıllarında ve gençliğimde babam için şunu söyleyebilirim, benim en büyük rakibimdi. Ama erkek çocuklar için genelde bu böyle olur zaten.
Bu rakip bazen sizi hani tavşan kaç tazı kovalar gibi hayata da aynı zamanda bu rakip hazırlıyor size. Yani babamın o mücadeleci ruhu, onunla beraber yaşamış olduğumuz bir takım mücadeleler beni hayata daha fazla şekilde mücadele etmeye ve daha fazla tutunmaya, daha fazla fedakarlıklarda bulunmaya itti. O yüzden ben babamı hayatta her zaman çok farklı bir yere konumlandırırım. Her zaman zor zamanımda bir kere ben babamı buldum yanında. Annemle beraber tabii. Ama babamın rolü daha bir farklıydı. Hala bile bu yaşa geldim, 40 yaşındayım. En zor zamanda, hala en sıkıntılı zamanında bile babamın desteğini görüyorum ben. Yani burada belki bunu anlatmam ne kadar doğru bilmiyorum ama yaşadığım en sonki ekonomik sıkıntımda bile bir gün cüzdanımı bir açıp baktığımda babamın oraya harçlık koyduğunu gördüm. Ve inanılmaz bir şey hissettim. Yani ben dedim ki hala demek ki bu adamın küçük oğluyum. Hala büyüyememişim dedim. Ve hiçbir zaman demek ki 50 yaşına da gelse bir çocuk, 60 yaşına da gelse hala babasının küçük oğlu olarak kalacağım. Bazen uyuyakalırdı babam. İşte öğretmen kızardı. Neden geç kaldınız? İşte babam uyuyakaldı öğretmenim derdim. Yani babam da aslında her zaman yani anneme de destek olmuştur. Bizleri de işte sabah beni öne, kardeşimi arkaya atıp bisiklete Şu Hayat Güzeldir filmindeki gibi bizi okula götürür, getirir, sıkıntılarımızla uğraşır. Hatta yani hiçbir zaman babam bize çok yüksek sesle bile bana hiçbir zaman bağırmamıştır, konuşmamıştır. O yüzden hatta hayatta keşke diyorum birazcık daha böyle bağırıp çağırsaydı da alışkın olsaydım, hani biraz daha kavga edebilseydim, işte birazcık daha haklarımı savunabilseydim gibi böyle duygulara kapıldım. Hani sonra yıllar sonra hani bunları görebiliyorsunuz ama o dönemde tabii bunları seçemezsiniz hani çocukken. Gerçekten ama çocuklarım bana çok düşkünler. Babalarına çok düşkünler. Yani o babalarına düşkün oluşlarından da zevk alıyorum. Hoşuma gidiyor. Mesela kızım beni arar ya 2-3 gün. Yavrum bak haftada 2 babanı da ara. Babanı üzülmesin. Çünkü kızına çok düşkün. Oğluna da düşkün ama şimdi erkek evlat nasıl olsa oluyor. Yani hakikaten çocuklarımız bize çok düşkün, biz onlara çok düşkünüz. Çok mutluyum. Ben şimdi kendimi tanıtırken zorlanırım. Ancak hani derler ya, bir söz vardır. Anlatılmaz yaşanır diye. Dolayısıyla beraber yaşamadıktan sonra kimse beni fiziki olarak zaten belki gelebilirim. Agresif olabilirim, itici görünebilirim. Ama ben de yufka yürekli, sevecen, çocuklarımı çok severim. Aileleri, onların sonraki dönemleri de sürekli destek olmuşumdur. Her döneminde, okul döneminden, ilkokuldan başla artık ortaokul, üniversite, lise, üniversite, her dönemlerinde her zaman arkalarındayız. Biz toprağız, ana baba biz toprağız, çocuklarımız fidan. Dolayısıyla bizim meyvelerimiz çocuklarımızda, onların da artık meyveleri var. Dolayısıyla biz çocuklarımıza her zaman destek olmak zorundayız. Çok iyi, mükemmel bir annedir. Çocukları için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Fedakardır. Çocukları çok severiz. Ben de, o da. Bütün çocukları. Sadece kendi çocuklarımızı severiz ama ekstra çocuklara da çok büyük şeyimiz vardır, sevgimiz vardır. Dolayısıyla iyi bir annedir, iyi bir eştir. Sağ olsun bugünlere kadar geldik, 44 yılımızı bitirdik. Anne baba benim için çok değerli. Onlar benim her şeyim, bütün dünyam. Annem hayatta beni tek kayıran insan aslında. O anlamda yani duygusal bağımız onunla çok kuvvetli.
Hatta bir yerde şey okumuştum. İnsanlar arasında yani en derin ilişkiler anne ile kız arasında kurulurmuş. Ve hatta bu annenin ilk çocuğu olan kızıyla kurulurmuş. O anlamda hani annemin bana karşı hissettikleriyle benim anneme karşı hissettiklerim arasında derin bir bağ var. Babam için söylediklerim aynı şey annem için de geçerli aslında. Ben hala onun küçük oğlu gibi hissediyorum kendimi. Yemek yerken hala beni çok fazla uyarır mesela. Oğlum onu da yedin mi? Oğlum bunu da yedin mi? Oğlum uyku saatine dikkat ediyor musun? Bunlar beni asla rahatsız etmiyor. Çünkü annelerin Allah'ın yeryüzündeki melekleri olduğunu düşünüyorum ben. Onlar her zaman bizi koruyacaktır, kollayacaktır. Benim annem de bunu yapıyor. İyi ki var. İyi ki de benim annem olmuş diyorum. Çünkü biz yani gerçekten ikimiz de çocuklarımıza çok düşkünüz. Çocuklarımız da bizden bir şey gizlemezdi. Biz onları hep hoşgörüyle yaklaştığımız için bizden hiçbir şeylerini saklamadılar. Anne ben mimar olacağım dedi. Ortaokul 2'de, yok pardon. Ortaokul son muydu, lise 1 miydi? Tam hatırlayamıyorum. Mimar olacağım. Ama ben çalışan anne olarak onun öğretmen olmasını çok istiyordum. Çünkü İngilizce okudu. Bir de matematiği çok güzeldi. Yavrum ya İngilizce öğretmeni ol ya matematik öğretmeni ol. Dediğimde anne ben çocukları çok seviyorum fakat çocuklarla uğraşamam dedi. Mimarlığa karar verdi ve kazandı. Kızım çok iyi bir çocuktu. Çocukluk dönemine iyi geçti. İlk çocuğumuz olması nedeniyle çok ilgili alakalı davrandı. İyiydi. Üniversiteye kadar gayet bizi okul dönemlerinde hiç üzmedi. Şey de yapmadı, öyle keyfiyete dayalı bir hareket tarzı da tercihlerde kullanmadı. Sadece okumayı severdi. Okumayı sevdiği için ev işlerini bilmezdi. İster istemez oralarda ufak tefek böyle annesiyle falan böyle kızım şöyle olsun, böyle olsun şeklinde annesi uyarırdı ama ancak evlendikten sonra ayakları yere indi, gerçekleri gördü. Çok iyi bir anne oldu. Ablam bizim evin prensesidir. Yani bunu hem kinaye babında söylüyorum hem aşırı sevgiden dolayı söylüyorum. Biraz daha böyle ablam kız çocuğu olmanın vermiş olduğu bir takım ayrıcalıklara, haklara sahipti doğal olarak, haklı olarak. Tabii bu da biraz böyle bizde hem erkek çocuk hem kız çocuğu ayrıcalığı olduğu dönemlerde bende bir takım ne diyeyim kaygılar oluşturdu. Bu kaygılardan dolayı dönem dönem mesela ben serzenişlerde bulunuyordum. Ya yapmayın, etmeyin. Bakın hayat müşterek öyle böyle. Ama annemle babamın da tabii o dönemki kaygılarında haklıydılar. Ama ablam bizim evin her zaman için akademik anlamda çok başarılı biriydi. Çok güzel başarılar elde etti. İyi bir üniversitede okudu, derecelerle bitirdi okullarını. Sonra evlendi tabii. Çok iyi bir anne oldu. Fazlasıyla iyi bir anne oldu. Çok fazla fedakar o da. Ablam da herhalde benden veya başka bir ebeveynden daha fazla fedakarlıklarda bulundu. Çocuklarıyla ilgili olsun, aile hayatıyla ilgili olsun. Bu da herhalde annemin babamın eseri diye düşünüyorum. Dediğim gibi hep uysal bir çocuktum. Kurallara riayet eden. Hatta belki bu noktada hani onların baskıları bile olmuştur. Yani hani annem daha otoriterdir, dominanttır. Hayırsa hayırdır. Onun hayır hiçbir zaman evete dönmemiştir annemin. Ama babam daha yumuşaktır. Hani o daha yumuşak kalpli. İşte kuralları birazcık daha hani bizim isteklerimiz yönünde yumuşatabilen bir karakteri vardır.
Kardeşimle aramız ya şöyleydi. Annem çalıştığı için çok küçük yaşlarda bizi ikimizi yalnız bıraktı. Hani şu anda mümkün değil. 2 çocuğu, biri 5 yaşında, biri 7 yaşında evde bırakabilmek yalnız başlarına. Ama o zaman çok çaresiz ve yalnız olduğu için, bakacak işte hiç kimsesi, akrabası, yakını, annesi vesaire olmadığı için yakınında biz ikimiz kalmak zorundaydık. Ben aslında küçük anneydim Özay için, kardeşim için. Çok maceralarımız oldu. Şimdi Özay çok iyiydi, şöyle diyebilirim. Liseye kadar olumsuzlukları yani veya zayıf halleri vardı. Ortaokul, lisesi vesairesi ama liseden sonra gayet muazzam bir genç oldu. İlkokulda ders çalıştırmakta zorlanırdık tabii ki. Ortaokulda yine aynı şekilde. Liseyi bitirdi. Bitirdiği dönem da biraz kıpraşma başladı Özay'da. Daha doğrusu güzelleşti diyeyim. Sorumluluk hissetme, sorumluluk sahibi olmaya başladı. Dolayısıyla liseden sonra zaten liseyi bitirince üniversite sınavlarını kazanamadı. İlk senesinde kazanamayınca askeri okula gitmek istedi. Daha doğrusu asubay olmak istedi. Baba dedi, ben senin mesleğini girmek istiyorum dedi. Ben dedi asubay olmak istiyorum. Ben hayır dedim. Dedim ki zor meslek, yapamazsın, gelemezsin. Gel dedim, seni ben dershaneye yazdırayım. Dershaneden sonra dedim, sen tekrar kazanırsın. İnanıyorum sana dedim. Fakat annesiyle ana oğul işbirliğiyle dediler ki hayır gidecek. Asubay olacak. Asubay olsun. Mesleğini kötüleme. Ben kötülemiyorum. Zor meslek. Özay'ı kreşe verdik biz gene. Anaokuluna verdik. Bir sene anaokulunda kaldı. Fakat Özay'ın aşırı bir yaramazlığı vardı. Kendisi de duysun. Ya okuldan kaçıyordu çocuk. Tel örgülerden dışarı kaçıyordu. Neyse bunu öğretmeni söylüyordu. Ben öğretmene tabii siz nasıl kaçırırsınız bu çocuğu? Onlar da diyordu ki ya gözle kaş arasında kaçıyor çocuk. Şimdi melek oldu çocuk. Hatta şöyle okul hayatı çok zor geçti Özay. Yani zor geçti derken yaramaz ya. Biz bunlar ablasıyla beraber dershaneye yazdırdık. Dershaneden de yani gitmek istemiyordu çocuk. Bir gün dedi ki bana anne ben dershaneye gitmek istemiyorum. Oğlum neden? Gitmek istemiyorum ama çok zorlarsan giderim parkta otururum gelirim. Yani Özay yaramazdı, açık oynuyordu. Biraz haylaz bir çocukmuşum, fazlasıyla haylazmışım. Kabına sığmıyormuşum bir kere, her şeyden önemlisi. Kendimi fiziki anlamda da bu durumda, bundan dolayı çok sıkıntıya soktuğum zamanlar olmuş. Hiç unutmuyorum ben küçükken annem her iş yerinden gelişinde acaba bugün oğluma ne oldu veya ne olmuştur diye sorularıyla geliyormuş, eve dönüyormuş. Bir gün ağaç tepesinde kaldım, çıktığım ağaçta. O yüzden itfaiye çağırmışlardı. İtfaiye indirmişti ağacın tepesinden. Bir gün yaralanmıştım. Hastaneden, revirden annemle beraber ambulansla eve dönmüştük. Yani çok fazla bununla ilgili hani olumsuzluk yaşattım onlara bugüne kadar. Ama ben benim anam babamda hep şunu gördüm. Hiçbir zaman bundan dolayı bana kızmadılar. Hiçbir zaman psikolojik bir baskı yapmadılar, mobbing yapmadılar. Her zaman kendime özgüveni olan bir birey olarak yetiştirdiler beni. İyi ki de böyle yetiştirmişler diyorum. Belki de benim bu mücadele gücüm veya azmim bundan kaynaklanıyor. Herkesin annesi çok özeldir ama herhalde benim annem bir tık daha özel diye hissediyorum, düşünüyorum ben. Çok fedakar bir kadındır, her şeyden önce çok fedakardır. Annem hem çalıştı, bizi belli bir yaşa getirene kadar,
Hem de bize baktı, fiziksel olarak da baktı. Mental olarak yetişmemizi sağlayan da aslında annemdir. Annem de çok mücadeleci ruha sahip bir karakterdir aslında. Küçükkenki mesela yaşadığı bir takım onun travmalar var. Hayatla ilgili doğumundan önce, doğumundan sonra yaşadığı bir takım olaylar var. Mücadeleci ruhu sanırım ondan geliyor. Mesela anneme hamileyken biz yörük olduğumuz için sürüyü otlatmaya gittiği zaman sürüye bir tane kurt dadanıyor. Ve anneannem hayvanları koruma içgüdüsüyle kurtla boğuşmaya başlıyor. Ve anneme hamileyken anneannemin rahmetlinin göbeğinde kocaman bir pençe izi beliriyor. Ondan beridir hep ben anneannemi de rahmetliyi de annemi de hep böyle bir Osmanlı, bir yörük kadını gibi tanıdım. Hiçbir zaman pes etmediklerini gördüm. Her zaman çocukları için çok büyük fedakarlıklarda bulunduklarını gördüm. Gerekirse canlarını verebilecek düzeydeydi bunlar. Babamla ilgili hafızamda kalan en önemli noktalardan birisi, hani biz babama baba bir fotokopi çektir, bir ödevimiz var, bir dersimiz var dediğimizde sizin paranız yok mu? Gidin kendi paranızla fotokopinizi çektirin. Hani bu anlamda bir kuruş bile devletin parasını tamah etmeyen, dürüst, çalışkan, İyi bir babaydı. Bizimle ilgilenirdi, oyunlar oynardık. Mesela babamla ilk hatırladığım maketler yapardık. Bu Hürriyet'in, Milliyet'in verdiği maketler olurdu, kartonlar olurdu. Belki de benim geleceğimi ve meslek hayatımı etkiledi diyebilirim. Çok fazla anı biriktirdim ama herhalde en unutamadıklarım babamla beraber balığa gittiğimiz zamanlardı. Babamla balığa gittiğim zaman kendimi ruh hali olarak da çok farklı bir yere konumlandırıyordum. Sanki daha bir büyümüş, daha bir kendimden emin olduğum zamanlar gibi hissediyordum. En fazla zevki de inanın bana babamla balığa gittiğim zamanlar hissediyorum. Özellikle gittiğimiz zaman İskenderun'da görev yapıyordu o zamanlar babamlar. Çok büyük balıklar tutuyorduk. Bir gün hiç unutmuyorum. Oltayı attık. Babam dinleniyordu bir yerde. Yaklaşık 3,5-4 kiloluk bir balık geldi oltama. Tabii ben bunu o anki böyle heyecanımla nasıl anlatayım bilmiyorum ama birden denize doğru sürüklenmeye başladım oltayla beraber. O anda babam üzerime atladı tabii. O üzerime atlayınca hemen diğer arkadaşlarım müdahale ettiler ve hep beraber o balığı çıkarttık. Ama bu yani o dönemki çocuk aklımda beni inanılmaz derecede mutlu etti. Çünkü o balığı ben tutmuş oldum. Babam da bundan dolayı bana her zaman gurur duyduğunu söyler. Annelerin kaderi kızların çeyizi diyorlar ya. Yani ben de aslında annemin şimdi birazcık ben de çok fazla sorumluluk sahibiyim, çalışkanım aslında. Çok fazla yük alıyorum üzerime. Annem bana der, yapma İlkay'cığım bu kadar. Yani eğer aile bir binaysa o bizim temelimiz, belki direğimiz, daha fazlası babamız çatımız. Bizim gölgemiz yani başımızda. Ama annemiz her şeyimiz. Bugüne bizi o getirdi. Aslında bu aile devam ettiyse ve biz bu noktadaysak ve her şey mutluluğa dönüştüyse bunda annemin rolü ve payı çok büyük. Çocuklarımla birbirimize canımızı verecek kadar samimiyiz. Birbirimizden gizlimiz saklımız yoktur. Ben bir başım ağrıyor desem ikisi de koşup geleceğinden çok eminim. Hakikaten çocuklarımdan çok memnunum. Ama çocuklarım için canımı verebilirim. Hayat müşterek. İster çalış, ister çalışma. Çalışmak istiyor. Ben de diyorum ki istersen dinlen. Ev hanımı ol, rahat ol. Dışarıda zorlanma, yorulma gibi fikirler beyan ettim de hayır diyor. Çalışacağım dedi. Peki diyoruz. Çalışalım. Her zaman maddi ve manevi destek olmuştur. Ancak desteği yani paramız bir ara maaşlar aldık mıydı beraber ortaya koyarız. Buyurun. Şu taksitimiz, bu borcumuz, bu ödemelerimiz, bu şunumuz, bu bunumuz.
şeklinde ve tasarrufludur da. Yani eşimin ben biraz şey yaparım, fazla harcama ya müsrifliciliğe kaçarım ama eşim hayır der. Yapmayalım, olmasın, şunu yapalım, bunu yapalım. Şöyle olsun, böyle olsun. Sürekli destek olmuştur bana. Dolayısıyla ona her zaman minnettarım. Yani güzel mi denir bilemiyorum da üniversiteyi kazandı ya, kazandı, ben onu yerleştirmeye götürdüm. Bir akrabamız var Eskişehir'de, beraber kaldık orada. Artık onu biz kız öğrenci yurduna kaydını yaptırdık, yerleştirdik. Ben evime döneceğim, İlkay şeye dönecek, öğrenci yurduna dönecek. Askeriyenin bu öğrenci yurdu da. Ben otobüse bindim ama yani sarılmalarımız, ağlamalarımız ikimizin de sanki o anda kıyamet kopuyor. Yani hani çocuğa hiç fazla sorumluluk verip hep üstüne titredik ya. Ben oğlumun da öyle. Oğlum ki yalnız yaşamasaydı bir 8-9 sene oğlum da diyor anne iyi ki seninle yaşamadım. Çünkü ben aşırı anaçım. Aşırı çocuklarıma önem veriyorum. Neyse İlkay'la ben otobüse bindim ya. O aşağıda o tepinmeleri, ağlamaları, anne niye beni bırakıp gidiyorsun? Anne ben ne yaparım, ne ederim? O devamlı benim gözümün önündedir. Öncelikle yani bu dünyaya yeniden gelsem yine senin çocuğun olarak dünyaya gelirdim. Onu söylemek istiyorum. Bana verdiğin, beni çok sevdiğin için, beni herkesten fazla düşündüğün ve değer verdiğin, sevginle aslında beni doyurduğun için teşekkür ederim. Eşlerinizi kendiniz seçin. Anne baba etkisi oldu demeyin. Anne senin yüzünden, baba senin yüzünden oldu demeyin. Tercihlerinizi kendin kullanın. Hayat sizin hayatınız. Sonuna kadar siz yaşayacaksınız. Ağlamak yok. Üzülmek yok. Var tabii. Her şey var ama ancak tercihler sizin olduğu için rahat, artık kabullenmiş olacaksınız şeklinde söyledik ve kabul ettiler. Sağ olsunlar. Eşlerini seçtiler. Şimdi de sağ olsunlar her ikisi, kızım da oğlum da, biri mimar dediğim gibi. Bu da işte gazeteci diyelim. Televizyoncu, basıncı. Dolayısıyla memnunum. Her ikisinden de memnunum. Sağ olsunlar. Allah onlara acı günler göstermesin onlara. Çocuklarıyla beraber mutlu yıllar yaşasınlar inşallah. Ben çok memnunum her ikisinden de. Babacığım, bana her zaman destek olduğun için, arkamda olduğunu bilmenin güvenini bana yaşattığın için, her şey için teşekkür ederim. Ellerinden öperim. Çocuklarımız çok şükür işsiz kalmadılar. Evliliklerinde bana göre mutlular. Şimdi her şeyi belki ben üzülmeyeyim diye bana anlatmayabilirler. Ama ben onları mutlu gördükçe ben çok mutlu oluyorum. Benim anam babam çok fakir ortamda maddi olarak zor şartlar altında yetişmiş ikisi de. Bu zor şartlar altında yetişirken hayata karşı herhalde daha kanaatkar olmuşlar. Ben mesela en çok onların hayatıyla ilgili o dönemlerde nasıl mutlu olduklarını çok merak ediyorum. Yani bizim şu andaki mevcut şartlarımıza sahip olmadan hani derler ya bir kuru ekmeğe sahip olarak mutlu olmasını bilmiş insanlar. Gerçekten bu mutlulukların sırlarını yaşayarak görmeyi çok isterdim. Çünkü ikisi de özellikle babam küçük yaşta annesini kaybetmiş. Çiftçi kökenli aileler oldukları için çok fazla şey yaşayamamışlar çocukluklarında. O yüzden onların oynadıkları oyunları, hayatı, aileyle olan ilişkilerini çok merak ediyorum. Demek ki onlar da çok sağlam temeller almışlar ki bugün onlar da çok iyi anne baba olmuşlar. Bize de bu temeli aşıladıklarını düşünüyorum. Biz de onların aşıladığı bu temelle iyi bir anne baba olmaya çalışıyoruz. Artık yani şimdi şöyle bir söz vardır. Şimdiki aklım gençliğimde olsaydı, şimdiki paralar gençliğimde olsaydı.
Ve gençliğimdeki zindelik, gençlik, yani o yıllardaki gençlik şimdi olsaydı gibi çok güzel benzetmeler, sözleri vardır. Dolayısıyla biz de o yıllar çok zor geçti bizim için. İlkokulumuz, yani ondan sonra Kur'an kursu, boşta kalmak, çobanlık derken vesaire vesaire. Zor geçti gençlik yıllarımız. Amcamla 2009'da biz Allah kabul etsin hacıya gittik geldik ya. Yeniden evlendik. Yeniden o kadar çok Allah'ım kurban olduğum o kadar mutlu günlerimiz oluyor ki şu anda bile de. Çok güzel her şey ama amcan çok iyi bir insan. Çok fedakar, çok verici bir insan. Onu bozan alkoldü. Çok şükür onu da bitirdik ya. Şimdi biz diyorum hani eski günlerimi unutup 13 senelik bir yeni evliliğimize başladık. Bazen insan her günü son günü gibi yaşaması gerekiyor. Bir gün hatta telefona çıkmamalarından çok korkarım. Belki de bunun hani pişmanlığını yaşamamak için her gün onların sesini duyarım, hayır dualarını alırım. Bu beni manevi olarak inanılmaz haz verir ve mutlu eder. Ve güne de o motivasyonla başlarım. İnşallah onlar da benden bu şekilde razı olarak bahsederler. Çünkü ben onlardan bir anne baba olarak çok fazla razıyım. İyi ki beni bu şekilde yetiştirmişler. İyi ki beni bu dürüstlükte, bu mücadele gücüne sahip olarak hayata hazırlamışlar. O yüzden onları çok seviyorum. Mutasip bir aileyiz. Ama yeri gelir de çok rahatızdır, serbestsizdir, sıkmayız birbirimizi. Gezmek isteyen gezmeye gider, yemek isteyen yemek yer. Yani bizim ailede fikirler çarpışır ama bir orta yol buluruz. Kesinlikle çarpışır, fikir çarpışması olur ama kesinlikle de orta yolu buluruz. Çocuklarıma nasihatım, biz rahmetli olduktan sonra miras yüzünden kendilerini kavga etmesinler. Bu her şey bu dünyada kalıcıdır. Kavga etmesinler. Bir tek hani ona üzülürüm. Çünkü onları düşünerek biz 2 ev hazırladık. İyi anlasınlar, birbirlerini kırmasınlar. Hatta ben çocuklarıma da dedim, eşime de dedim, ben sizden önce hani ölümün yaşı yok. Ben sizden önce ölürsem cebinizden hiç para harcamayın. Beni olduğum yere gömün. Hani cemaatin yiyeceğini içeceğini de hazırladım. Şunu yapın yavrum. Olduğum yere gömün. Ama çocuklarım tek kelimeyle çocuklarım. Hiç üzmediler beni. Bilmiyorum ben onları üzdüm mü ama onlar beni hiç üzmedi.